Herkese selamlar, Atmosfer Türkiye hoş geldiniz. Ben Emir. Bu videomuzda sizlere 2024 kışının ve geçirdiğimiz kış şartlarından çok kısa şekilde bahsedecek, 2024 yaz sezonunda beklenen hava durumu trendlerinden ve mevsimsel tahminlerimizden bahsedeceğim. Videomuz 3 bölüme ayrılmaktadır. İlgilendiğiniz kısımlara zaman çizelgesinden göz atmanızı öneririm. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi ise videoya geçelim. Öncelikle 2024 kışını geriye dönüp incelediğimizde ülkemiz adına yapılan çoğu tahminin tuttuğunu ancak kar yağışlı gün tahminlerimizin tutarlılığının ortalamaya göre düşük kaldığını görebiliyoruz. Bu durumun sebeplerini önce mevsimsel sebepleriyle sonrasında meteorolojik açıdan yanıtlayacağız. 2023-2024 kış sezonunda Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar kaydedildi. Bu durum kış mevsimine özgü soğuk hava ve kar yağışı beklentilerini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle yüksek sıcaklıklar kar yağışının yerine yağmur yağışlarına neden oldu. Bu kış sezonunda ülkemizi ziyaret eden çoğu soğuk hava dalgasının paterni batı kesimlerde birkaç ilimiz haricinde beklenen kar yağışlarının düşmesine olanak sağlamamış ve kar gün sayısının azalmasında etken olmuştur. Küresel iklim değişikliğinde bu maddeler arasında eklemek gerek. İklim değişikliği Türkiye'nin kış sezonlarını gayet kötü şekilde etkilemeye devam ediyor. Artan sera gazı emisyonları atmosferdeki sıcaklıkların yükselmesine neden oluyor ve bu durum kış mevsimlerinde daha ılıman koşulların hakim olmasına yol açıyor. İklim değişikliği aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırarak hava durumu öngörülerinin zorluğunu da arttırmakta. El Niño ve La Niña olayları küresel iklim üzerinde büyük etkiler yaratabilme potansiyeline sahip. El Niño sırasında Pasifik Okyanusu'nun doğu ve orta kesimlerinde deniz yüzey sıcaklıkları normallerin üzerine çıkarak artar. Bu durum atmosferik dolaşımı değiştirerek ülkemizin de yer aldığı enlemlerdeki yağış düzenlerini etkileyebilir. 2023-2024 kış sezonunda El Niño'nun etkili olması Türkiye'de yağmur ağırlıklı fazla yağışın ve az karlı gün sayısına neden olmuş gibi görünüyor. NAO, Kuzey Atlantik'teki atmosferik basınç farklarının değişimiyle ilgili bir endeks. NAO'nun pozitif fazı Avrupa ve Türkiye üzerinde daha az kar yağışı ve daha sıcak hava koşullarına neden olması ile bilinir. 2023-2024 kış sezonunda NAO'nun pozitif fazla olması Türkiye'de kar yağışlarının azalmasına katkıda bulunmuştur diyebiliriz. 2024 kışının ülkemiz adına iyi geçmemesini analiz etmeye çalıştık. Bu sırada 3 bölümden oluşan 2024 kış tahminlerimizin ortalama tutarlılığının %70 seviyesinde olduğundan bahsetmek isterim. Sırada ise 2024 yaz sezonunda bizi bekleyen hava durumu trendlerinden bahsedelim. Öncelikle çoğu mevsimimizi dolaylı yoldan etkileyen en soğuk bölgesi deniz yüzey sıcaklıklarına yani La Niña ve El Niño fazlarının tahminlerini inceleyerek başlayacağız. Yaz mevsimimizi dolaylı yollardan etkileyen bir klimatolojik fenomenden bahsetmemiz gerekirse La Niña ve El Niño fazlarının görüldüğü en soğuk bölgelerindeki durumu incelememiz gerekecek. Ekranda gördüğünüz görüntü ENSO bölgelerindeki okyanus sıcaklık anomalilerinin seyrini göstermekte. El Niño ile birlikte Aralık ayında en yüksek sıcaklık anomalileri kaydedildi. Ancak bu yılın başlarında okyanus sıcaklıklarında hızlı bir düşüş başladı ve yaz aylarında tüm bölgenin negatif bir döngüye girmesi yani La Niña fazına geçmesi bekleniyor. Yine ekrandaki resimde ince gri çizgileri görebilirsiniz. Bunlar geçmişteki güçlü El Niño olaylarıdır ve nasıl geçtiklerini görebilirsiniz. Çoğu nötr bir evrede ya da gelecek kışa kadar orta ila güçlü bir La Niña olayında sona erdi. Bir fazdan diğerine geçiş çoğunlukla okyanus yüzeyinin altında başlar, ticaret rüzgarları ve okyanus akıntılarının yardımıyla derinlikteki sıcaklık anomalileri batıdan doğuya doğru hareket eder ve sonunda Doğu Pasifik üzerinde yüzeye çıkar. Ekranlarınızdaki görselde tropikal Pasifik'teki yüzey altı okyanus sıcaklıklarının son analizini görebilirsiniz. Doğudaki ENSO bölgeleri boyunca derin bir soğuk anomalisi gözümüze çarpıyor. Bir La Niña'yı başlatmak için olağan süreç olan yüzeye doğru yükselmeye başladı bile. Buna ek olarak ekranlarınızda iklim tahmin merkezinin ana ENSO bölgesi için uzun menzilli görünümünü gösteren bir tahmin grafiği yer almakta. Sıcak evrenin hızla sona erdiğini ve yaz aylarında soğuk bir evrenin ortaya çıktığını gösteren önümüzdeki 2024-2025 kışına kadar sürecek olan mevsimsel olasılığı görebilirsiniz. ECMWF, UKMO ve NMME modellerinden gelen tahmin eğilimlerini inceleyeceğiz. Daha fazla potansiyel senaryo görmemize ve modellerin belirli bir sonuç üzerinde ne kadar iyi anlaştığını görmemize yardımcı olacak olduğu için farklı tahmin sistemlerini aynı zamanda kullanmayı seviyoruz. Tüm modellerde odaklanacağımız tahmin dönemi Haziran, Temmuz, Ağustos ayları olacak. Bu aylar Kuzey Yarımküre'de yılın en sıcak bölümü olan meteorolojik yaz mevsimini kapsamakta. Avrupa üzerindeki yüzey sıcaklığı örüntüsüne daha yakından baktığımızda kıtanın büyük bir bölümünde mevsim normallerinden daha sıcak bir hava görüyoruz. En güçlü anomaliler ve sıcak hava dalgası eğilimleri Avrupa'nın doğu, orta ve güney kesimlerinde görülüyor. Ülkemize daha detaylı baktığımız zaman şiddetli sıcak hava atakları ile karşı karşıya kalmamız pek muhtemel.
Yağışlara baktığımızda Avrupa anakarası üzerinde çoğunlukla normallerde yağış tahmini görebiliyoruz ve bu tahminde güçlü kuraklık alanları görünmüyor. Yine alçak basınç ve batı rüzgarları sebebiyle Avrupa'nın kuzey kesimlerinde daha fazla yağış bekleniyor. Ülkemizde ise 3 aylık süreçli kısmi bir kuraklıktan bahsedebiliriz. Şimdi ise diğer amatör meteorologların bu yaz ile alakalı tahminlerini sizlere aktarmak isterim. Bu aşamada hatırlatmam gerekirse biraz önce belirttiğim tahminler dahil olmak üzere aktaracağım diğer tahminlerin arasında belirli farklılıklar bulunabilir ve her tahminin tutarlılık derecesi başkadır. Öncelikle Meteoroloji Bey'in yaza ilişkin tahminiyle başlayalım. Kuzey Avrupa'da ve yakın çevresinde gök gürültülü fırtınaların bol olduğu ve biraz serin bir yaz olması bekleniyor. Batı ve Orta Avrupa ile Güney Avrupa'da sıcak bir yaz sezonu bekleniyor. Yağışlar yetersiz kalacak ve genellikle kuru bir hava olacak. Ayrıca kuraklık riski var. Balkanlar ve Türkiye hattında yaz sezonu aşırı sıcak ve kurak geçecek. Yağış miktarına çok yansımasa da Türkiye'de iç ve doğu bölgeler ağırlıklı olmak üzere kuzey bölgelerde zaman zaman gök gürültülü fırtınalı geçecek. Bu yaz orman yangını riski epey yüksek, bölgesel olarak rekor sıcaklıklarda kaydedilebilir. Şimdi ise hava sitenin yaza dair tahminini okuyalım. Ekranınızda gördüğünüz haritada Y ile işaretlenmiş yüksek basınç, A ile işaretlenmiş alan, Basra alçak basınç alanları, Y'nin saat yönünde, A'nın ise saatin ters yönünde döndükçe oluşturacakları koridorda kalan kısım, yani İstanbul ve kuzeybatı kesimlerde sert yaz poyrazları etkili olur. Bu da Karadeniz'in nemini şehre taşır, hem de Kuzey Afrika'dan sokulmak isteyen aşırı ve kuru sıcaklıkları kırar. Elime ulaşan son uzun vade verilerine göre bu sinoptik desen bu yaz sıkça tekrarlanmaya namzet. Bu sebeple de İstanbul başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde yaza damgayı aşırı rekor sıcaklıkların değil, poyrazlı ve nemli havanın vurması kuvvetle muhtemeldir. Sıcaklık genellikle 27-30 derece arası kalır. Kısa süreli de olsa 30 dereceyi aştığı günlerde kayda geçer. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu mevsim gereği zaten yeterince sıcak olacaktır. Ben asıl sürprizleri ve rekorları bu yaz İç Anadolu bölgesinden bekliyorum. 40 derece sınırını sık sık zorlayan şehirler olacaktır. Hava Site'ye ve Meteoroloji Bey'e buradan selamlarımı iletiyorum. Kendilerinin yaza dair olan tahminini sizlerle paylaştım. Şimdi ise tüm tahminleri özetlememiz gerekirse, bu yaz mevsimini etkileyen önemli bir klimatolojik fenomen olan El Niño La Niña fazlarına göz attığımızda bu yıl okyanus sıcaklıklarının düşmesiyle La Niña fazına geçiş tahmin ediliyor. Bununla beraber geçtiğimiz kış sezonunda El Niño Aralık ayında en yüksek deniz suyu sıcaklık anomalilerine yol açtı. Ancak bu yılın başlarında ESA bölgelerindeki deniz suyu sıcaklıklarının hızla düşmesini, yaz aylarında La Niña'nın başlangıç sürecinin etkili olmasını bekliyoruz. Doğu Pasifik'te derin bir soğuk anomalisi dikkat çekiyor ve La Niña'nın başlaması için gereken sürecin işlediğini görüyoruz. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını kapsayan tahminlere göre Avrupa'nın büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar beklenmekte. Özellikle Avrupa'nın doğu, orta ve güney kesimlerinde güçlü sıcak hava dalgaları öngörülüyor. Ülkemizde de şiddetli sıcak hava atakları yaşanması muhtemeldir. Yağış tahminlerine bakarsak Avrupa genelinde normal seviyelerde yağış beklenirken ülkemizde kısmi kuraklık olasılığı bulunuyor. Diğer amatör meteorolog hocalarımızın tahminleri de bu yazın sıcak ve kurak geçeceğini onaylamakta. Özellikle Balkanlar ve Türkiye hattında aşırı sıcak ve kurak bir yaz beklenmekte. İstanbul ve kuzeybatı kesimlerde poyrazlı ve nemli hava zaman zaman hakim olabilir. Bununla beraber İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların 40 dereceyi sık sık zorlayacağı öngörülmekte. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Sizlere detaylıca 2024 yaz sezonunda beklenen hava durumu trendlerinden ve analizlerimizden bahsettim. Peki tahminleri nasıl buldunuz? Sizce ülkecek kavrulacak mıyız? Yorumlarınızı bekliyorum. Siz de bizlere destek olmak adına videomuzu beğenerek, kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak bizleri destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve sıcak bir yaz sezonuna hazır olun.